DC evreninde kahramanlar güçlerini kaybederken dengeler tamamen değişiyor. Absolute Power sona erdiğinde ise Darkseid sahneye çıkıyor ve karanlık bir dönem başlıyor. Çizgi molasına hoş geldiniz. Bu videoda Absolute Power ve DC All-In ciltlerini birlikte inceleyeceğiz. GBC bu ay bu iki cildi birlikte bastığı için ben de birlikte incelemeyi uygun gördüm. Burada JBC bir plana sadık gidiyor gibi görünüyor yayınlarında. Mesela önceden Batman Failsafe bastılar. Absolute Power'da da Batman Failsafe'in olduğunu görüyoruz. Kapakta var zaten. Ayrıca yakında da Absolute Batman geleceği için muhtemelen Absolute evreninin başlangıcını veren bu özel sayıyı da bastılar. Ve yakında da Absolute Batman'i bekliyoruz JBC yayıncılıktan. Evet, aslında bu ciltlerden biri Absolute Power, DC'nin Dawn of DC diye adlandırılan dönemini kapatırken diğer DC All-In özel sayısı ise All-In döneminin başlangıcını yapıyor. Temel bilgilere gelecek olursak Absolute Power 200 sayfalık kalın bir cilt. Yazarı Mark Waid, çizeri ise Dan Mora. 4 sayılık ana eventin yaratıcı ekibi bu şekilde ama başta da Ground Zero yani sıfır noktası adı verilen sayılar var. Burada başka yaratıcılar da katkıda bulunmuş. All In özel sayısı ise 52 sayfadan oluşan özel bir sayı. Çift taraflı gördüğünüz üzere. Bunun yazarı da Joshua Williamson ile Scott Snyder. Çizerler ise Daniel Sanfere ve Wes Craig. Şimdi bu eserlerin konusundan biraz bahsedelim. Merak etmeyin, spoiler olmayacak konu anlatımında. Evet, Absolute Power ile başlayacak olursak buradaki hikayede Suicide Squad ciltlerinden de belki tanıyor olduğumuz Amanda Waller'ın süper kahramanlara karşı başlattığı savaşı konu alıyor. Aslında bu hikayenin arka planında Dark Crisis eventi sonrasında Justice League'in dağılmış olması ve Beastworld eventi ile meta insanlara karşı oluşan güvensizlik yer alıyor. Fakat bu eventler henüz Türkçe'ye basılmadı bildiğimiz kadarıyla. Bu cildin başındaki sıfır noktası Ground Zero sayılarında Amanda Waller'ın planını nasıl oluşturduğunu, çeşitli meta insanları şantaj ve manipülasyon yoluyla nasıl kendi safına çektiğini ve de kapakta görmüş olduğunuz Failsafe ve Kraliçe Brainiac ile birlikte adeta bir kötülük üçlüsünü oluşturduğunu görüyoruz. Amanda Waller büyük bir dezenformasyon kampanyası başlatarak kahramanları birer halk düşmanı ilan ediyor. Neler olup bittiğini anlayamayan kahramanlar ise resmen gafil avlanıyor. Geriye kalanlar ise güçlerini kaybettikleri için geri çekilerek bir direniş örgütlemeye çalışıyorlar. İşte tam bu aşamada Nightwing'in de hikayede ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle Nightwing sevenler için bu tatmin edici olacaktır. Ancak onun dışında DC'de daha çok arka planda olacağını düşündüğünüz pek çok karakter de hikayeye katkı sağlıyor. Absolute Power hakkında spoilersız bahsedeceklerim sadece bu kadar olacak. Bunun dışında DC All-In sayısı söylediğim gibi iki taraftan oluşuyor. Alpha ve Omega olarak. İnternette de genellikle alfa tarafından başlanması öneriliyor. Bu şekilde okudum ben. Size de bu şekilde okumanızı tavsiye ederim. Hikaye sayının ortasında iki farklı perspektiften aynı noktaya bağlanıyor. Alfa bölümünde Justice League'in oldukça geniş kapsamlı Justice League Unlimited olarak bir araya geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda Booster Gold ön plana çıkıyor ve zaman yolcusu bu karakterin de hikayedeki önemine tanık oluyoruz. Tam kahramanların bir araya geldiği noktada da Darkseid devreye giriyor ve kahramanlar beklemedikleri büyüklükteki bir tehdit ile karşı karşıya kalıyorlar. Omega bölümünde ise Darkseid başrolde kendisi hakkında gizlenen gerçeğin peşine düşüyor. Bu yolda karşısına çıkan hiçbir engeli tanımıyor. Öğrendiği gerçekle birlikte radikal bir karar alarak bildiğimiz evrenden çok daha sert kurallara sahip olan Absolute evrenini yaratıyor. Ve bu sayının sonunda da Absolute Wonder Woman, Absolute Batman ve Absolute Superman'in gelişine şahit oluyoruz. Değerlendirme kısmına geldiğimizde öncelikle şunu söylemem lazım arkadaşlar. Ben daha çok şimdiye kadar bir Marvel okuru oldum. Ancak DC evrenine de gerekirse böyle kitabın ortasından girmek istiyordum ve ben bunu düşünürken
JBC de tesadüf eseri bu cildi bastı. Bu da benim için bir fırsat oldu diyebiliriz. Usta bir ekibin elinden çıkmış kaliteli bir iş olduğu çok belli. Dan Mora'nın çizimlerini özellikle çok beğeniyorum. Böylesine geniş çaplı, güncele yakın bir DC eventini, böyle bir eseri Türkçe okuyabilmek çok değerli. Çünkü Türkçe'de maalesef böyle büyük DC eventleri çok fazla basılmıyor arkadaşlar. Maalesef DC tarafında sınırlı kalıyor. Evet, kendi deneyimime gelecek olursak, bu özellikle Absolute Power okurken pek çok detayı internetten araştırmak durumunda kaldım. Tabii ben buna istekliyim, ancak çizgi romana yeni başlayan, DC evrenine yeni girmek isteyen insanlar için açıkçası yeni okurlara tavsiye etmekte zorlanıyorum biraz. Bu konuda çekimserim. Eleştirilerime gelecek olursak da bana bazı gelişmeler biraz tahmin edilebilir geldi event konusunda. Akıllıca yazılmış bir konu, fakat final kısmı daha çarpıcı olabilirdi belki. Ayrıca failsafe'in yetersiz kullanıldığını düşünüyorum. Bence daha fazla hikayeler olabilirdi. Daha büyük bir tehdit oluşturabilirdi kahramanlar için diye düşünüyorum. DC All-In sayısına geldiğimizde ise Booster Gold ile ilgili kısımları oldukça ilginç buldum. Ancak tabii bu DC'nin All-In dönemi hakkında hangi serilerin basılacağını bilmiyoruz. Yani Justice League Unlimited, Superman Unlimited basılır mı Türkiye'de? O konuda da biraz çekimserim açıkçası. Bana soracak olursanız bu sayı sanki daha çok Absolute evrenine giriş için basılmış gibi geliyor. Bu evreni tanıtmak için bir bakıma. Ancak tabii ki bu ciltlerdeki olayların DC'nin güncel eventine, mesela DCKO'ya kadar uzanan bir arka planı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de DC'deki büyük resmi görmek isteyenler için oldukça değerli bir sayı. Ancak sadece Absolute evrenine giriş yapmak isteyen, Absolute serilerini okumak isteyenler için bana sorarsanız bu sayıyı okumak zorunlu değil. Olmazsa olmaz değil. Bu yüzden satın alma kararını verirken bunu da göz önünde bulundurun. Ama bence alırsanız da hem Absolute Power'ı hem de DC All-In sayısını birlikte almanızı tavsiye ederim. Çünkü özellikle bu Absolute Power'daki olaylar All-In özel sayısına bağlanıyor. Sonuç olarak bu ciltler DC evrenindeki güncel olayları takip etmek isteyen ve büyük resmi görmek isteyen okurlara hitap ediyor. Özellikle event okumayı seven ve evren çapında büyük kırılmaları görmek isteyen okurlar için mantıklı bir tercih olabilir. Ancak DC'ye tamamen yeni başlayan ve karakterlere aşina olmayan okurlar için biraz zorlayıcı bir deneyim olacaktır. Peki sizler Absolute Power ve DC All-In sayısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Absolute evreni serileri için heyecanlı mısınız? Yorumlara yazın, konuşalım. Eğer bu tarz incelemelerin de devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü Absolute evreni ile ilgili hikayeleri de kanalda birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.